Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. Hilal Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle şu an hayatında neler yaşıyor, aktif enerjiler ne ve siz nelere dikkat etmelisiniz bunlara bakacağız. Aklınızdaki kişinin şu anki enerjileri balık metaforu olarak geliyor. Hülyalara dalan, hayal dünyasında yaşayan, siniri sakinlikle örten, korkan dedi. Şimdi zaman gerektiren işler ve çalışmalar sürecin yavaşlaması kartıyla beraber yavaşlama kartı geldi. Labirent kartıyla beraber. Şimdi şu an enerjisine baktığımızda aslında aklınızdaki kişi hayatında bir çıkmazın içerisinde hissediyor. İstediği bazı şeyler var. Artık ortaya çıkmasını istediği, netleşmesini istediği bazı durumlar var. Ama düşündüğünden daha ağır işleyen bir sürecin içerisinde. Bu da aslında onun daha çok yaşadığı şeylerde net ve doğru adımlar atmadığından kaynaklı diyebiliriz. Yani daha çok böyle hayal dünyasında yaşayan, duygularını göstermeyen ya da duygularıyla ilgili harekete geçmeyen enerjilerde olan bir aklınızdaki kişi var. Biraz utanç duygusu içerisinde diyebilirim. Kendini ciddi şekilde yalnız hissediyor ve artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşünen enerjiler de geliyor. Şimdi Tılsım yedilisi de geldi. Tılsım yedilisi zaten bize ciddi şekilde yavaş ilerleyen durumlar, verilen emeklerin karşılığını alamama durumlarından bahseder. Yaratıcı kartıyla beraber şu an enerjisinde aklınızdaki kişi birçok konuda emek verdiğini ama bu emeklerinin karşılığını alamadığını düşünen bir enerjide. Genele baktığımızda da evet artık olması gerekenler olmalıydı dedi ve bu sürecin artık sonlanması gerektiğini düşünen bir enerjide geliyor aklınızdaki kişi. Burada ama birazcık da gerçeklikten uzak olmasından kaynaklı diyebilirim. Çünkü aslında evet olması gereken bu olmalı dese de daha çok böyle gerçekleri göremeyen enerjilerde. Yani daha çok hayal aleminde yaşıyor ve bu hayal aleminde yaşamadan kaynaklı düşündüğü, hesap ettiği şeyler onun istediği gibi gerçekleşmiyor. Çok da böyle net farkındalığı yüksek bir enerjide değil diyebiliriz. Ve artık içindeki gücün farkında, isteklerinin farkında artık bu çıkmazdan kurtulup, bu labirentten çıkıp daha hızlı bir şekilde isteklerine kavuşmak isteyen bir enerjide. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer Ermiş kartıyla beraber kendini çok yalnız hissettiği bir sürecin içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Bu noktada biraz etrafında insanlar olsa da bu içsel bir yalnızlık da olabilir. Kendi isteğine de uzaklaşmış da olabilir etrafındaki insanlardan. Özgürlük ve iyileşme kartı geldi. Derinde iç tarafta bazı şeylerin farklı olduğunun çok farkında olan bir aklınızdaki kişi var. İyileşmek istediğini de söylüyor. Ancak bu noktada biraz kendi iç dünyasına dönmesi gereken bir sürecin içerisinde. Yani çok yüzeysel baktığı bu durumdan çıkıp yavaş yavaş aslında kendi iç dünyasına doğru dönmeye başlamış. Ama tam olarak dönmüş mü? Tam olarak dönmüş diyemem. Ama yavaş yavaş görmeye başladığı, hissetmeye başladığı bir sürecin içerisinde olarak geliyor. Burada gönüllü olarak birlikteliğin iyi hale gelmesinden bahseder, fedakarlıktan bahseder bize Ermiş Gardı. Olgunluk ve erdem kazanmaktan bahseder. Kendi içindeki ışığı bu zamana kadar görmeyip dışarıda bir şeyler aramış olabilir bu kişi. Ama artık iyileşebilmek, kendini değiştirip dönüştürebilmenin sadece kendi iç dünyasında olduğunun farkında. Bazen bazı kişilerde yaşadığı şeylerde farkındalığı artar ama çok farklı bir yöne doğru takılabilir. Yani yaşadığı sıkıntıların farkındadır. Bir şeylerin değişmesi gerektiğinin de farkındadır ama baktığı taraf yanlıştır. Mesela aynı ilişkilerle ilgili sorun yaşıyordur. Dönüp kendine ya bak ben sorun yaşıyorum ama bu noktada şimdi işte sürekli aldatılıyor diyelim. İşte beni aldatıyor karşımdaki kişiler. Neden ben hep karşımda, yani hep niye bu aldatan kişiler beni buluyor ya takılıp o karmaşanın içerisinde kayboluyor olabilir. Ama bu noktada aslında yapması gereken, evet hep aldatılıyorum, hayatıma böyle kişiler geliyor.
Ama burada benim bu kişileri seçme ya da hayatıma kabul etme sebebim ne? Bunu sorgulaması gerekiyor. Yani aradığı bir şey var, farkında olmaya başladığı bir şeyler var ama dışarıda arıyor. Yavaş yavaş ama içe dönmek zorunda olduğu bir süreç oluşmuş onun için. Buradan biraz daha böyle kendi isteklerine odaklandığı, dış etkenlerden bağımsız olduğu özgürlük kartında bu da vardır. Daha böyle iç dünyadaki kuraklığı fark ettiği bir sürecin içerisinde diyebilirim. Çok uzattım sanırım. Umarım anlatabildim. Bunun sebebi ne dediğimizde kılıç beşlisi bağışlamak ve beklemek. Beklemek kartıyla çok fazla bekleme enerjisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Yakın geçmişte de bazı şeyleri bağışlayamayan, bazı şeyleri sonlandıramayan enerjiler de geliyor. Kılıç beşlisi bize arkadan çevrilen işlerden de bahseder. Böyle bir kazananı olmayan bir savaş gibidir aslında. Yani savaştığın kişi de bir bakıma zarar da görecek olsa senin kendi üzüleceğin kişidir. Ya da kendinle savaşmaktır. Yani hiçbir şekilde kazanan olmayacak bir durumda birbirine zarar verme durumudur. Burada daha çok kendiyle ilgili affedemediği bir şey var. Kendi iç dünyasında kendini sevemediği, sevmesine engel olan bir duygu durumu var. Ve bu yüzden sürekli kendiyle savaşan bir enerjide. Bazen insanlar kendini değersiz gördükleri için değerli olan bir duruma doğru yol almaya başladıklarında kendi önlerine kendileri engel olurlar, taş koyarlar. Yani burada örneğin çok uzun bir ilişki çıkar karşısına ama orada savaşır. Bak işte sana böyle davranıyor ama kesin bak bu da sana şunu yapacak, bunu yapacak gibi. Aslında baktığımızda o içsel taraftaki savaş sen değersizsin. O yüzden senin karşındaki kişi sana şu an değerli hissettiriyor ama seni kandırıyor dediği, bilmediğin o duygunun içerisinde olmamalısın dediği bir durum var diyebilirim. İşte bazen şey yapıyoruz ya, ya ben işte ona sadece sevgi verdim, aşk verdim, işte böyle insanlara yaranılmıyor denir ya. Aslında baktığınızda o kişilere yaranılıp yaranılmama durumu değildir. Ya da bu kişilerin nankörlüğünden kaynaklı da değildir. Aslında o kişi o duyguyu bilmediği için, o hissiyatı bilmediği için kendini güvensiz hisseder. Hiç sevgi görmemiş bir insanın sevgiyle karşılaştığında onu tanımlaması çok kolay değildir. Kendini kötü hisseder. Hiç bilmediği, ilk girdiğiniz bir ortamda, hiç tanımadığınız insanların olduğu ortamda birazcık da olsa tedirgin olunur. Bazı insanlar çok fazla tedirgin olur ama bazıları mesela özgüveni diyelim çok yüksek, güzel enerjilerde. Ama onlar bile bir girdiğinde böyle bir tedirginlik en azından hisseder. Böyle bir durum gibi düşünebilirsiniz. Ait olmadığı bir duygu, bilmediği bir duygunun içerisinde olmak bu kişilere yük ve korku verici gelir. O yüzden de kaçarlar. Yani böyle bakmakta fayda var. Yani biz daha çok şöyle diyoruz. Ne yapıyoruz? İşte diyoruz ki ben ona sadece sevgimi verdim, ilgimi verdim. İşte yaranılmıyor, işte kötü olmak gerekiyor. İşte kötü olmak gerekiyor gibi değil de o kişinin sevgi tanımını ya da aşk tanımını ya da ne diyelim birliktelik tanımı ile ilgili bazı şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Ama bu da tabii onun istemesiyle olacak bir durum. Böyle bir durum içerisinden geçmiş diyebilirim kısaca. Çok uzatıyorum. Çok bilgi geliyor. Aslında çok aktarmak istediğim şey var gelen bilgilere göre. Çünkü öyle bir his oluyor ki burada gelen bir bilgiyi size evet söylemeliyim, bunu söylemeliyim, bunun farkına varmalılar dediğim bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü buradaki duyduğunuz her şey, ister karşı tarafla ilgili bunu dinliyor olun, hiç fark etmiyor. Alacağınız bir bilgi, kendiniz de bunu hissediyor olabilirsiniz. Yani mesela çok güzel kadınlar güvenle ilgili kendini sevmedikleri için mesela bunu kabul edemeyen kişiler oluyor. Kendini güzel bulmayan ya da yakışıklı bulmayan kişiler. Burada içsel olarak farklı bir durum olduğunu bilmeleri ve bunun üzerine çalıştıktan sonra ne kadar güzel olduklarını fark etmeleri çok kıymetli. Ya da kişinin kendine değer vermemesinden kaynaklı birçok sorunu yaşadığını bilmesi o kadar kıymetli ki. O yüzden gelen her şeyi söylemek isterim. Bunları bilmeleri gerekiyor diye uzatıyor olabilirim. Seven arkadaşlarım var, sevmeyen arkadaşlarım var. Sevmeyen arkadaşım beni hızlandırsınlar. Öyle diyeyim. Şimdi devam ediyorum ama. Böyle bir durumun içerisinde ve bu kişinin yeniye adım atma ile ilgili, başlangıçlarla ilgili sorunu var. Geçmişte yaşayan biri olabilir. Ailesinde yenilik yapıldığında sorun yaşamış ve bu yükü üzerine, bu duygular üzerine almış bir kişi olabilir aklınızdaki kişi.
Kendiyle savaşan enerjilerde aslında. Yakın gelecek onun hayatına neler getirebilir bu enerjilerde dediğimizde kıskançlık duygusu kaybetme korkusunun yükseldiği bir süreç olduğunu gösteriyor bize. Birazcık kaybetme korkusunu hissedeceği bir durumun içerisinde olacak. Yine kendini değersiz hissettiği bir süreç olacak ama bu noktada artık yavaş yavaş teslimiyete geçmeye başladığı adımlar olacak. Bu adımlar daha çok sistemin ona sunduğu fırsatlar olacak. Tılsımasıyla mutluluğa giden yeni fırsatların gelmesinden bahseder. Bir kart alalım. Nasıl bir fırsat gelecek? Kupa Prensi. Güzel. Şimdi Kupa Prensi bize şefkatli, barışçıl tutumlardan bahseder, iyi niyetli yardımlardan bahseder, hoşa giden bir olaydan bahseder. Sevgiyle ilgili alacağı bir haber, sevgiyi hissedeceği bir durumun içerisinde olacak diyebilirim. Sevildiğini, değerli olduğunu az çok hissedeceği bir şeyle karşılaşacak aklınızdaki kişi. Ve bu da birazcık bu enerjinin düzelmesine sebep olacak. Şimdi şöyle soralım. Aklınızdaki kişinin yaşadığı bu durumlar sizin hayatınıza nasıl etkiler? Nasıl etkileri olur? Kupa azı güzel. Harika. Kupa azıyla beraber biraz yakın gelecekte böyle güzel bir şekilde sevgi enerjisini hissettiğiniz bir süreç olacak. Kupa azı böyle aşkla gelen bir adım olabilir. Aşkla gelen bir başlangıç enerjisi olabilir. Bir şeyleri sevgiyle yenileme isteği içerisinde olunabilir. Kılıç Prensi ile beraber, Kılıç Prensi birazcık tartışmalı süreçlerden bahseder. Eşten kaynaklanan sorunlardan, partnerden kaynaklanan sorunlardan bahseder. Burada küçücük atacağı bir adım ya da bir alacağınız bir mesajla onun aslında neyi neden yaptığını biraz fark etmeye başlayacağınız bir süreç oluşturacak diyebilirim. Evet, değnek üçlüsüyle özellikle istekleri ve arzuları ile ilgili eyleme geçememe durumunu. Şimdi değnek üçlüsü evet her şeyi yapıp beklemektir. Artık ödülleri alma sürecidir ama bekleme enerjisi de vardır. Genele baktığımızda da bekleme enerjisi olduğu için onun çok hızlı adım atamaması, kendine kalbini açamamasının sebeplerini yavaş yavaş anladığınız bir süreç oluşacak. Ve ciddi bir uyanış gerçekleşecek sizde de. Mahkeme kartıyla hem sizin hayatınızda kendinizle ilgili bir uyanma olacak. Ki bu nasıl olur? Mesela karşınızdaki kişinin eyleme geçememe durumu. Neden yeni başlangıçlar yapamıyorsunuz? Bunu kendinizle ilgili de değerlendirecek olabilirsiniz. Yani neden hayatıma yeni başlangıç yapamayan birini alıyorum? Örneğin siz de yapamıyor olabilirsiniz yeni bir başlangıç. Eskiyi bırakamıyor olabilirsiniz. Kendinizle ve karşınızdaki kişiyle ilgili ciddi bir uyanışın içerisinde olacaksınız. Ve değnek altılısıyla size zafer geliyor diyebilirim. Kısaca burayı uzatmıyorum. Güzel olacak. Değnek altılısı artık zaferdir, isteklere kavuşmaktır. Bazılarınız için evet bu ilişkiyi tekrar yapılandırmak yeni bir başlangıç olabilir. Bazılarınız için de ilişki kavramını anlamak olabilir. Buradaki genel değerlendirmeyi illa şey gibi düşünmeyin. İşte onunla şöyle olacak. Sizin için önemli olan, hepimiz için önemli olan kendi frekansımızda, kendi isteklerimizde hayatımızda çekeceğimiz insanlarla olmaktır. Sizin frekansınız arttığında, zaten hani bazı insanlar olur ya, bir ilişkiye başlarsınız, çok istekle başlarsınız o ilişkiye. Bir süre sonra ya dersiniz ki ben bu adamı nasıl sevdim ya da ben bu kadını nasıl sevdim. İşte aslında oradaki nasıl sevdim enerjisel durumdur. Yani sizin enerjiniz o kişiyle bağlantıda olduğu için, birbirinizle aynı frekansta olduğunuz için birbirinizi çekersiniz. Ve o frekanslar değişmeye başladığında da birbirinizi çekme enerjisi ortadan kalkar. Ve o zaman da ben bu kişiyi nasıl hayatıma çektim, nasıl ben bu kişiyi hayatıma aldım dediğimiz durum oluşur. O yüzden enerjiniz, frekansınız yükselsin ki, pozitife doğru yaklaşın ki, pozitif olun ki hayatınıza güzellikleri, hak ettiğiniz şeyleri çekmiş olun. Çünkü siz neyseniz onu çekersiniz. O yüzden karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizi de bitirirken mümkün olduğunca böyle güzel şekilde bitirmeye çalışın. O bağları düzgün bir şekilde kesin ki saygıyla anmadığınız, saygı iletmediğiniz ne kadar... Bakın burada karşınızdaki kişi çok iyidir, kötüdür, odur budura girmiyorum. İyi kötü kavramlarını zaten kullanmaktan taraf değilim. Ama yaşadığınız şey her ne olursa olsun o kişiyi, o durumu hayatınızda sizin çektiğinizde kabul etmeniz, artık sorumluluğu almanızın zamanının geldiğini bilmelisiniz. Yani burada ne kadar karşı tarafa yönelirseniz o kadar kendi mutluluğunuzu ertelersiniz.
Karşındaki kişi çok kötü, şöyle böyle diyorsanız neden bu kişiyi çektiğinizi, kendi iç dünyanızdaki o hangi karanlığı görmeniz gerektiğine odaklanın. Başkalarını suçlamaya devam ettiğiniz sürece mutlu olamazsınız. Aksine daha çok karma yaratıp daha çok negatif durumu hayatınızda çekersiniz. Lütfen bunu unutmayın. 1, 2 ve 3 olarak seçin lütfen. Artık gerçekten sorumluluk alma vaktinizin geldiğini bilin. Evet, hayatınızda birileri gelebilir. Bütün bilgileri siliyorum. Yani bütün bilgileri yok sayıyorum. Şunu söylerim. Kötü birini aldınız diyelim hayatınızda. O zaman akıllı olsaydın almasaydın denilir, değil mi? Görseydin denilir. O yüzden ki bunun altındaki birçok sebep var. Lütfen artık karşınızdaki insanları yargılamaktan, karşınızdaki insanları hakaret etmekten, negatif konuşmaktan, tanımlamalar yapmaktan vazgeçin. Birçok arkadaşımın artık bunu yapmadığını biliyorum. Ama bunu söylemem gerekiyor. Çünkü bazen yorumlarda da o kadar böyle kabul edilmeyecek yorumlar var ki. Şimdi bakın, ben kalpten sizleri tanıyorum ama karşınızdaki kişileri tanımıyorum. Ben birinin tarafı da değilim. Ama yaptığınız her şeyin kendinize döndüğünü bilin. Oradaki her karşıya söylenen negatif durum, bazen mesela karşı tarafın beraber olduğu kişiye laf söyleniyor. Üçüncü kişi durumunda da her ne olursa olsun herkes kendi sınavını veriyor. O yüzden başkalarının hayatıyla ilgili yorum yapmak, yargılamalarda bulunmak, kendi hayatınızda o yaptığınız yorumların daha da ağırlarını çekmek demek. Kendinize neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Lütfen artık bu alandan çıkın. Çıkamayan arkadaşlarım lütfen çıkın. Bizim yorum yapabileceğimiz tek taraf, ki orada da yargılama yapmadan, kendi yaşadıklarımız. Kendi yaşadıklarımızı da yargılamadan, böyle gözlem şeklinde, gözlemci olarak şefkatle yaklaşmamız gerekiyor. Yargıladığınız her şeyi fazlasıyla yaşarsınız. Bunu lütfen unutmayın. Dedim, devam ediyorum. Bir seçen arkadaşlarım. Tılsım 7'lisi ve labirent kartı. Yaşadığınız şeyler sizi böyle çıkmazın içerisinde hissettiriyor olabilir. Yaptığınız şeylerin karşılığını alamadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bugün daha çok bu duyguyu fazlasıyla hatta hissedecek olabilirsiniz. Yani artık çıkmazdayım, ne yapacağımı bilmiyorum diye olabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, sistem size diyor ki evet, ağır oluyor biliyorum ama karşılığını alacaksın. Biraz yavaş bir süreç ama burada demek ki göremediğimiz bir şeyler var. Bu karmaşanın içerisinde olma sebebimiz ne? Buna odaklanmamız gerekiyor. Bu noktada o karmaşayı çözdüğümüzde, neden olduğunu anladığımızda verdiğiniz tüm emeklerin karşılığını alacağınızı bilin lütfen. İkiyi seçen arkadaşlarım, kılıç beşlisi ve mesaj. Sizin için çok net aslında mesaj. Kendinizle savaşmayı bırakmanız gerekiyor. Burada daha çok her ilişki için, yani ister partner durumu için, ister iş hayatınız, ister ailenizdeki kişilerle ilgili, kendinizle ilgili birçok şeyde savaşıyorsunuz. Kendinizle savaştığınız şeyler var. Bunları bitirmeniz gerekiyor. Bir kart alalım. En çok ne? Kılıç şövalyesi. Sert eleştiriden, kuruntudan bahseder, rekabetten bahseder, kavga enerjisinden bahseder. Çok fazla yaptığınız şeyleri yargılıyor olabilirsiniz kendinizde. Yanlış olarak gördüğünüz şeyleri, sen bunu nasıl yaparsın? Neden böyle birini seçtin? Neden yanlış davrandın? Neden o cümleyi kurdun? Sürekli kendinizi eleştiriyor olabilirsiniz. Kendinizle sürekli konuşuyor olabilirsiniz. Burası çok önemli. Meditasyon yapmanın da en çok artısı bu diyebilirim belki de. Zihnimizi susturmak. Çok fazla zihniniz konuşuyor ve kalbinizin sesini duyamıyorsunuz. O yüzden burayı biraz susturmaya odaklanın lütfen. Üçü seçen arkadaşlarım, Ermiş ve Meryem Ana kartı. Güzel geldi. Ortak enerjiler çok aslında. Şöyle söyleyebilirim. Kendinize şefkatle yaklaşmanız gereken bir gün içerisindesiniz. Özellikle bugün yalnız kalma isteği içerisinde olan arkadaşlarım. Süresinin hiç önemi yok. Böyle yalnız kaldığınız, sakin olduğunuz bir ortamda kendinize sevdiğinizi, değerli olduğunuzu, yaptığınız her şeyin yaptığınız ya da yaşadığınız her şeyin yapılması ve yaşanması gereken şeyler olduğunu kabul edip kendinize şefkatle yaklaşıp böyle şefkatle birbirinize sarıldığınız bir süreç olmalı bugün. Bugün bunu yapmak çok önemli. Kalbini açmak
birçok kez söyleniyor ya. O kadar önemli bir şey ki birçok güce sahip olabilirsiniz. Zihin gücünü biliyor olabilirsiniz, kalbin gücünü biliyor olabilirsiniz ama kalbinizi açarak, merhametle ve sevgiyle yapmadığınız her iş ilk etapta isteğinizi size veriyormuş gibi görünse de daha sonrasında daha büyük sıkıntılı durumlar ortaya çıkarabilir. Lütfen yaptığınız her şeyi önce kalpten, kalbinizi açarak, herkesin hayrına olması niyetiyle yapın ve kendinize ve kalbinize birazcık bugün zaman ayırın şefkatle. Bu hepimiz için geçerli. Bugün yapabilen arkadaşlarım mümkünse 1-2 dakika bile olsa gözlerini kapatsın. Oturduğunuz yerden, yattığınız yerden hiç fark etmiyor. Vücudunuzun her organınızın, her yerinizin böyle hafiflediğinizi, böyle rahatladığını, gevşediğini hissedin. Örneğin çocukluğuyla ilgili sevilmediği bir çocukluğunu olduğunu düşünen arkadaşlarım varsa, işte çocukken sevgi almadığını düşünen arkadaşlarım varsa, onlar gözlerini kapatıp hayal etsinler kendi küçüklük hallerini, karşıdan geldiğini. Onun hangi cümleleri duymaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz? Çocukluğunuzda hangi davranışların olmasını isterdiniz? Onlara onu yapın. Çocukluk halinize sarılın. Seni çok seviyorum, sen çok değerlisin deyin. Yaşadığın hiçbir şeyden sen sorumlu değilsin. Böyle olması gerektiği için oldu. Ben seni her zaman seviyorum, her zaman seninleyim, beraber büyüyoruz deyin. Sarılın, sevginizi hissettirin ve hissedin. Ya da farklı biriyle ilgili ise bir sıkıntınız. En çok hangi durum sizi rahatsız ediyorsa örneğin şu an? Affettiğiniz biri ise, tırnak içinde söylüyorum, affetmek istediğiniz biri ise ya da onu karşınıza alın. Yaşadığınız deneyimlerin çok şey öğrettiğini, artık o yükleri kalbinizde, ruhunuzda taşımak istemediğinizi söyleyin. Ona sarılın, onu uğurlayın. Affedemediğiniz, yine tırnak içinde söylüyorum, kişiler varsa ama kalbinize yük oluyorsa, alın karşınıza onları da. Onları da hayal edin. Ne söylemek istiyorsanız. Seni affetmiyorum. Bana çok sıkıntılı süreçler geçirttin, yaşattın. Seni ilahi adalete teslim ediyorum. Rabbime bırakıyorum diyebilirsiniz. Ama artık seni kalbimde yük olarak taşımayacağım. Senden özgürleşiyorum deyip onun uzaklaştığını görebilirsiniz. Bunların hepsi size çok güzel enerjiler katacaktır. Kalbinizde hiç kimseyi, hiçbir şeyi yük olarak taşımayın lütfen. Kimsenin ya da hiçbir duygunun da kalbinizi karartmasına izin vermeyin. Kalbiniz ne kadar sevgi dolu olursa, ne kadar mutluluk enerjisinde olursa hayatınıza o kadar güzel olayları çekeceksinizdir. Lütfen bunu unutmayın. Çok basit gibi görünebilir. Belki çocuksu bile geliyor olabilir ama bunun hem zihinsel olarak size katkıları, hem ruhsal olarak hem de hayatınızdaki etkilerini çok net göreceksiniz. Buna emin olun. Birçok uzaktan baktığımız harika başarılara sahip olmuş kişilerin uyguladığı teknik bunlar. Bunu maddi olarak da başarıya kavuşmuş insanlar bu teknikleri uyguluyor. Ruhsal olarak da ciddi yerlere ulaşmış, o sevgi enerjisinde olan insanlar da bunları uyguluyor. Emin olun, kişisel gelişim kitaplarına baktığınızda en basitinden bir para konusunda, zenginlik konusunda kendini kanıtlamış kişilere baktığınızda bu kişilerin daha çok kendi içsel tarafında birçok şeyi halletmiş olduğu, isteklerini, arzularını net bir şekilde dile getiren ve bunun içinde vereceği şeyleri ve vermek istemediği şeyleri netleştiren kişiler olduğunu ve hayallerini sürekli canlandırdıklarını, hayallerini o gözlerinde gerçekten olmuş gibi hayal kurma çalışmaları yaptığını, cümleyi kuramadım, yaptıklarını lütfen bilin. Bu illa ruhsal olarak söylemiyorum. Gidin herhangi bir kişisel gelişim olarak sıfırdan çok ciddi paralar kazanmış kişilerin hayatlarını incelediğinizde teknikler aslında hep aynıdır. İnançtır en başta. Değerli görmek, layık görmektir kendini ve isteklerin doğrultusunda olmuş gibi hayal etmektir. Emin olun, belki %99'u bu şekilde bu tekniklerle başarılı olmuş insanlar ve bunun içinde istemeyi bilmek çok önemli. Ne için istediğinizi bilmek önemli. Kalpten istemek çok önemli. Kolektif bir açılımdı. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Alma verme dengesi için videoyu beğenirseniz çok da mutlu olurum. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.